Bugünkü filmimiz Dolunay Katilleri. Well, well, our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. They have money. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're going to regret for the rest of your life. This wealth should come to us. Their time is over. It's just going to be another tragedy. When this money started coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. I need you here. I am right here. You've got to take back control of your home. Güvenin çok ince işlendiği, Amerika'nın sömürgeci zihniyetinin ve masonların topluma verdikleri zararın anlatıldığı bir film olmuş. IMDb puanı 7.8 ve 200 milyon dolara mal olan filmin hasılatı 156.2 milyon dolar. Maalesef maliyetini kurtaramamış. Gerçek bir hikayeden alıntılanan ve başrolleri Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun oynadığı film, 1920'lerin Amerika'sında yer alan sömürgeci ve Amerika tarihinin karanlık sayfalarını anlatıyor. Petrolün bulunduğu topraklarda yaşayan Kızılderililerin peşine düşen beyazlar yani Amerikalılar, hatta Magellan hocası dikkatimizi çekiyor. 1300'lerdeki Kral Philip tarafından ezilen tapınak şövalyelerine dayanan Mason tarihindeki asıl amaç olan daha iyi bir toplum fikrinin aksine 32. derece Mason olduğunu söyleyen katil ve dolandırıcı bir gölge amca olan Hale ile Masonların daha o tarihlerde nasıl yozlaştığını görüyoruz. I'm a 32nd degree Mason. FBI'nin bu suçları çözme ve Osage halkının haklarını koruma çabası yine paranın gücüyle müebbet hapisten kısa sürede tahliye olan Mason Hale amca ile anlamsız kalıyor. Gelelim filme ve oyunculuklara. Ölümlerden şikayet eden Kızılderili kabilesinin toplantıda konuştukları şey, beyazlar kızlarımızla evleniyor ve paramıza çöküyor. Ama bu konuşmayı yaparken bütün beyaz Amerikalı damatlar da o toplantıda ve kabile İngilizce konuşuyor. Kitabı incelediğimizde de aynı durum mevcut. Gerçekte de böyleyse oldukça garip. When this money started coming, we should have known it came with something else, because it's the white man's money. They're like buzzards circling our people. They're gonna pick us body clean, leave nothing. Tell everyone that we'll never leave this place again, or we'll die here to the last one. Leonardo'nun oyunculuğu dikkatimizi çekiyor. Çok başarılı organik bir oyuncu olan Leonardo hem aşık hem de saf bir adam olarak duyguyu seyirciye öyle geçiriyor ki gerçek hayatta sanki öyle bir insanmış gibi çok güzel mimikler kullanıyor. Askerden gazi olarak dönen bir adamın yaşadığı travmadan sonra düzgün hayat kurma çabası ve amcasına olan tam güveni bize şunu düşündürdü. Yaşadığı kazadan dolayı akli problemi olmuş olabilir ya da travma neticesinde yoksunluk duyan bir adamın tutunma çabası olabilir. Çünkü bunu da yapmazsın dediğiniz ne varsa son dakikaya kadar her şeyi yapıyor. You need to sign this here now. Something happens to you, the headwright's got to stay in the family. This is the only way to do it. Nothing's gonna happen to you because I'm gonna make sure nothing's gonna happen to you. We all have to sign this. This way for sure, the money stays in the family. You give her shots? Shots, yeah. Yeah, I'm doing what I'm supposed to be doing. Giving her all of it? Yeah. You got to stay by her side. Give her this medicine to ease her pain. And you're never going to regret
spending this time with her before she returns to the Eternal. And you need to sign this. You want to sign that? You have to sign it, son. Right. Film çok uzun. Çok nadir atlanacak sahneler dışında kendini izletiyor. Son olarak gelelim spoiler'a. Gazi olan Ernest, mason olan amcasının yanına gelir ve çalışmaya başlar. Amcasının tavsiyesi üzerine zengin olan ailenin şeker hastası kızı Molly ile evlenerek mirası kendi ailesine bağlama fikrinde kabul etmiştir. Ancak karısına da aşıktır. I don't even know if you love me anymore. Molly. Of course I love you. I love you. Ailenin diğer tüm üyelerini teker teker kaza süsüyle öldüren amcanın yaptıklarının da aynı zamanda da bir parçasıdır. Ve amcası onu kendi başına bir şey gelmesi durumunda mirasın amcaya kalması için de miras devri imzalatmıştır. Şeker hastası Molly'nin ölülerin peşine düşmesinden sebep amca rahatsız olur. Ve Molly'nin tedavisini destekleyici olduğunu söyleyerek Ernest'e insülin içine koyması için ekstra ilaç verir. Her şeyden şüphelenen Molly yine de kocasına güvenmektedir. Molly tuttuğu özel dedektifin de garip bir şekilde ortadan kaybolması üzerine Washington'a gidip başkandan yardım ister. Bu süreçten sonra kasabaya farklı birkaç kişi gelip yerleşmiştir ve normal işlerde çalışmaya başlarlar. Biri sigortacı, biri işçi vesaire. Olayın çözüldüğü, tüm FBI ajanlarının toplandığı sahnede önemli bir detay vardır. Bu kasabaya önceden yerleşen kişiler aslında ajandır ve soruşturma için sivil olarak önden gelmişlerdir. This is what I got so far. I was over in Ralston yesterday. I met this old timer by the name of Alvin Reynolds. He told me a lot. Olay nitekim çözülür. Ernest itiraf eder. Ancak Molly hastaneye yattıktan sonra Ernest'in kendisine ekstra ilaç verdiğini öğrenir ve maalesef bu ayrılığa sebep olur. What did you give me? What? My medicine you gave me. What was in it? Show me, Gussie. Insulin. Ernest itiraftan ötürü af alırken eşini zehirlemekten ötürü de kısa bir süreli hüküm giyer. Amca Hale ise müebbet yemiştir. Buna rağmen politikacılara yedirdiği paralar neticesinde bir süre sonra şartlı tahliye alarak çıkar ve utanmadan da Osaga'ya geri döner. Hale was released in 1947. The parole board cited his record as a good prisoner for his early release, but not everybody was happy. Gerçek hayatta bu adamı orada neden tuttuklarını gerçekten merak ediyorum. Ya da kitap veya film gerçeğin ne kadarını yansıtıyor bilmiyorum. Uzun olmasına rağmen sizi sürükleyebilecek gerçekten çok başarılı bir film. Vakit bulduğunuzda muhakkak izlemelisiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.